Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tam ölçülü, tam kıvamında, yapımı oldukça kolay olan, çocuklarınızın çok beğeneceği sütlaç tarifim var. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz sütlaçın tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Bu tarifimde yarım su bardağı pirinç kullandım. Pirinci yıkadım, güzelce süzdürdüm. Tencerenin içerisine koymuş olduğum pirinçlerin üzerine 2 su bardağı soğuk suyu ekliyorum. Karıştırıp kapağını kapatıyorum. Pirinçleri ocağımızın üzerine koyduk. İlk olarak kaynayıncaya kadar yüksek ateşte bekletiyoruz. Pirinçlerimiz kaynamaya başladıktan sonra ocağımızı yarım ateşe getiriyoruz. Tamamen suyunu çekinceye kadar yarım ateşte pirinçlerimizi pişiriyoruz. ...15 dakikanın sonunda pirinçlerimiz tamamen suyunu çekti. Ocağımızı tekrar yüksek ateşe getiriyoruz. Tencerenin içerisine 1 litre soğuk sütü ekliyorum. Sütümüz kaynayana kadar ocağımız yüksek ateşte duracak. Sütümüz kaynamaya başladığı 10 dakika boyunca bu şekilde pişiriyoruz. Bu aşamada ocağımızın altını tekrar kısık ateşe getirdik. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Biz de bu arada nişastalı sosumuzu hazırlıyoruz. Küçük bir kasenin içerisine 1 yemek kaşığı buğday nişastasını koyuyorum. Yarım çay bardağı sütü de ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum çay bardağı ölçüsü 100 mililitre. Kaynayan sütlaçın içerisine sosumuzu koyuyoruz. Bu aşamadan sonra sütlacı tekrar kaynayıncaya kadar karıştırmayı bırakmıyoruz. İçerisine nişasta koyduğumuz için tencerenizin tabanı tutabilir. Sütlaçımız tekrar kaynamaya başladı. 5 dakika boyunca nişastalı sütle birlikte pişireceğiz. 5 dakikanın sonunda içerisine 1 su bardağı şekeri ekliyorum. Bu aşamada eğer tatlı seviyorsanız şeker oranını biraz daha artırabilirsiniz. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Şeker eriyinceye kadar spatula ile karıştırıyorum. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri ölçüleriyle birlikte videomun altındaki açıklama kısmında paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Şekerimizi de güzelce erittik. Bu tarifimde 1 paket vanilya kullandım. Sizler bu oranı 2 pakete çıkartabilirsiniz. Sütlaçın içerisine 1 paket krema kullandım. Bu sütlaçı yediğiniz zaman damağınızda çok güzel bir tat bırakıyor. Sütlaçınızı daha önce bu şekilde yapmadıysanız mutlaka denemelisiniz. Kremayı da koyduktan sonra krema iyice eriyinceye kadar karıştırarak pişiriyorum.
Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Krema ile birlikte 2 dakika boyunca pişirmiş olduğumuz sütlaçımız hazır. Şöyle bir karıştırıyorum. Sütlaçı artık ocağımızdan indiriyoruz. Şu anda sütlaçın kıvamı sizlere çok akışkan gözükebilir. Fakat soğuduğu zaman tam kıvamında olacak. Sütlaç hala çok sıcakken kaselere koyuyorum. Bu yapmış olduğum ölçülerle toplamda 9 kase sütlaç çıktı. Kaselerin içerisine koymuş olduğum sütlaçı soğuması için kenara alıyorum. Dört saatin sonunda sütlaçları süslüyorum. Bu aşamadan sonra sütlaçınızı nasıl servis edeceğiniz ve nasıl süsleyeceğiniz tamamen sizin göz zevkinize kalmış. Ben biraz süslemek için renkli boncuk kullandım. Kenar kısmına pirinç fındık koyuyorum. Tabii ki tarçınsız olmaz, biraz da tarçın gezdiriyorum. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlerle paylaşmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışırım. Sizlere bir de bu güzel sütlaçın iç dokusunu göstermek istiyorum. Kıvamı oldukça güzel oldu. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.